Efendim işte o an geldi. Fox Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve efsane Fatih Portakal birlikteyiz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Her şeyi soracağız. Onların haberi yok şimdi ama ortalık karışacak. Onu bir kere baştan söyleyeyim size. Bir defa zaten bu tarım meselesi Yılmaz Özdil de yazdı. Yılmaz Özdil benim tenkit etmek için değil, inanmak için okuduğum köşe yazarlarından biridir. Her zaman katılmam. Ama o bile yazdı. Hatta şöyle bir mesaj kaygısıyla, bir altyazıyla ben organik tarımcı değilim diye. Doğrusu ben organik tarıma pek inanmam. Biraz fetiş işi o. Yani pek de öyle olmuyor o işler. Şöyle bir şekilde insanlar özeniyorlar. Organik tarım diye bir marka var ortalıkta. Fakat bakalım Fatih Portakal ne yetiştiriyormuş, nerede yetiştiriyormuş, biz nasıl böyle tarımda birleştik, aynı paydada birleştik. Bunları da konuşacağız ama önce sormak istediğim bir şey var. Tabii. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapacaksın şimdi sen artık? Öncelikle herkese merhaba. Benim başımı 10 yıl sonra niye belaya soktun? Yok. Bence çok iyi yaptınız. İnanın bana çok iyi yaptınız. Yani ben sizi tanımıyorum, siz de beni tanımıyorsunuz ama ben sizi burada geldim birkaç saattir gözlemliyorum ve layık olduğunuzu düşünüyorum. Ben ne yaptım? Öncelikle de başarılar diliyorum. Çok başarılı olun. Gerçekten bunu canı yürekten söylüyorum. Bu önemli benim için. Doğrusu ben ilk karneyi buradaki bu kıvamı, bu ilgiyi yaratan insandan almaktan dolayı çok mutluyum. Memnunum ve yani bir kere yeri dolmaz Fatih. Yok bak yani öyle demeyin. Onu bir kere baştan ben onu gerçekten ben efsaneliğiyle. Çünkü bir tarz, bir stil yarattı. Doğan Şentürk'le beraber. Doğrusu şimdi vazgeçilmez ve çok kabul etmiyorum ben. Efsaneyi kabul etmiyorum ama işimi iyi yapıyordum. Neticede Doğan abi yıllardır tanıştığımız insan. Neticede iyi bir yerde çalışıyorum ben. Yani bana özgürlük ortamını sağlayan bir yerde çalışıyorum. Müthiş bir ekip var. Evet. Tabii. Aşağıdaki ekip yani süper arkadaşlarım var, süper dostluklarım var. Zaman zaman gerildik, ettik ama yani ayağa kalktık, birlikte yürüdük, birlikte adım attık. O ekip ruhuyla çalıştık. O yüzden ben çok şanslıyım. Ben yani işimi seviyorum. Gerçekten seviyorum. Severek de yaptım. İyi de yapmaya çalışıyorum. Muhabirken de iyi yapmaya çalışırdım. Ekran önünde de iyi yapmaya çalıştım. Yani bakın işte Doğan Şentürk burada. Ki haberin başındaki insan ki benim gibi böyle enteresan serseri mayın bir adam. Ne diyeceği belli değil. Yayından önce hiç Doğan sormaz bana. Yani sen ne diyeceksin, ne yapacaksın diye de hiçbir zaman sormadı. Biz Doğan'la yani Doğan abiyle biz herhalde 10 yılda 4 kere 5 kere sadece haber için tartışmışızdır. O kadar. Başka tartışmadık biz. Doğru, yoktur öyle bir tartışmamız. Ve ben o yüzden çok şanslıyım. Yani Fox Haber'in, Fox'un özgürlük alanı ardından işte burada son mesela genel müdür olan Cenk, ekip, başta Doğan olmak üzere, Doğan Şentürk olmak üzere yukarıdaki herkes, ismini sayamayacağım herkes. Şimdi bir tanesi ismi saydım, diğerini saymazsam olmaz. O yüzden efsaneyi kabul etmiyorum ama başarılı bir bülten çıkartıyorduk. Ve ben şunu düşündüm. Belki o soruyu soracaksın, ben cevabını vereyim. Özür dilerim. Herkes bir şeyler yazdı. Herkes bir şeyler söyledi. Herkes bir senaryo kurdu. Ben normal karşılıyorum. Gerçekten normal karşılıyorum. Ama benim ne dediğim önemli. Ben sadece Selçuk şu sorunun cevabını aradım. Dedim ki kendi kendime. Mutlu musun? Mutluyum. Türkiye'nin bilinen bir insanıyım. Emeğimin karşılığını alıyorum. Efendime söyleyeyim, bülten çok iyi gidiyor. Çok izlenen bir bülten. Ama daha mutlu olabilir miyim? İnan. İşte aşağıda söyledim daha. Cep'le konuşurken aynı şeyi söyledim ben sana. çok doğru. Ve ben bu sorunun cevabını İstanbul'da bulmadım. İzmir'de buldum. Artık bir şeyleri tutuyordum. 25 yıllık bir tutmaydı bu. O tutmayı da artık bırakmam gerektiğini düşündüm. Yani bu tamam mıdır, devam mıdır bilmiyorum. Ama şu anda bırakmam gerektiğini düşünüyorum. Ben böyle daha mutluyum şu an için. Üzülenler oldu vesaire ama sen demişsin ya hiç kimse diye bugünkü tabela hiç kimsenin doldurulmayacak insan yok. Siz burayı layıkıyla dolduracağınıza inanıyorum ve çok da başarılı olacağınıza inanıyorum. Çünkü uyumlu bir ekiple çalışıyorsunuz. Başka da bir senaryo yok yani. Doğrusu çok teşekkür ederim. Bak, Allah razı olsun. Yani bu yaklaşım Türk medyasında ben uğurlandığım yerde de Habertürk'te de olağanüstü uğurlandım. Tabii. Yani, Turgay Ciner'e, Siz de keyif almışsınız. Kenan Tekdağ çok teşekkür ederim oradaki arkadaşlarıma. Buraya geldim, burada olağanüstü kucaklandım. Bunda hem Doğan Şentürk'ün hem
Senin Fatih Portakal'ın çok rolü var. Estağfurullah. Doğrusu. Estağfurullah. Ve bu Türk medyasında pek rastlanan bir şey değil. Yani bütün bu olan biten tabii acayip ekip ruhuyla ilgili bir şey. Biraz önce Fatih bahsetti ya. Ya Osmanlı 4. Murat'a kadar ekip ruhuyla geldi. Sonra o ortadan kalktığı için sonra da o hallere girdi. Ben ama burada sizin Buradaki uyumunuzun ekip ruhu çok iyi ya- olduğunu gördüm. Evet. Onu söyleyebilirim. Gerçekten iyi olacak sizin için. Evet. Evet. Peki bu ekip ruhundan biraz yani sırrını ben merak ediyorum. Doğan Şentürk belki bir şeyler söyler. Sonra hala korktu kaçtı diyenler var. Biraz Tabii üstünde öyle. durmak Ben istiyorum. Selçuk istersen sen az önce Fatih ile benim ortak yanım nasıl oldu böyle tarım çıktı derken izleyicilerimize, yurttaşlarımıza bir şey söyleyeyim. Fatih ile tabii 2 aydır görüşüyoruz işte bu ya zamanı değil, Fatih bırakma şöyledir, böyledir, tasvip etmiyorum, saygı duyuyorum aldığım kararlara. İşte tabii Fatih kamuoyuna yaptığı açıklamada da ben işte kendimi dinleyeceğim, içsel bir devrim gerçekleştireceğim. Onu da yanlış anladılar ya sosyal medyada. Toprağın ritmine kendimi vereceğim dedi. Sonra biz tabii Fatih'le artık Fatih'i kendi yoluna bırakacağız dedim. Abi çok Ve, uğraştı gerçekten yani. Ama ben yani burnunun dikine gitmesini seven bir adamım. Karar vermiştim. Sonra Selçuk'la buluştuk tabii. Şimdi Selçuk'la konuşuyoruz. Selçuk hafta sonu dedi bahçedeydim. Tarımdaydım. Allah Bana dedim. bahçeye Tamam. gelme. Toprak dedi, ritim dedi. Dedim tamam bu da yakında Bana benim bahçeye yanıma. gelme. Evet bahçeye gider. Toprağın ritmi vesaire. Tabii işin latifesi bu. Ama bu kadar ortak bir yanı ben de Selçuk'la konuşunca. Toprağı seven adam. Evet aynen öyle ona geleceğim. Aynen. Selçuk'la konuşunca bunu gördüm. Fatih'in de dediği gibi toprağı seven adam çok önemlidir. Ya niye önemli? Çünkü tabiatla, tabii oradaki barışık. organizmayla, Aynen öyle. Efendim bakteriyle, şunla bununla uzlaşmak zorundasın. Aynen öyle. Ortak çalışmak Aynen zorundasın. Bu memleket bunu unutuyor Aynen. ya. Şimdi bugün giremedik. Örneğin bizim öyle haberlerimiz vardı ama bugün çok doluydu gündem. Aynen. Önümüzdeki günlerde gireceğiz. Çok konuşacağız. Benden belki de bıkacak insanlar. Çünkü bu tarım meselesini bu memlekette halletmemiz lazım. En önemli konulardan. Sonra aç kalırız. Aynen. Allah korusun. Ekip ruhu dedin. Onu söyleyeceğim. Şimdi tabii Fatih dünkü yayında da söyledim. Söylemiyle eylemleri tutarlı olan bir adam. Yani söylediği gibi yaşayan ve yaşadığı gibi de söyleyen bir adam. Bu Türkiye'de çok önemli bir mesele. Yani ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün diyor ya Mevlana. Ekip ruhunun bence asıl kreması bu insanların bir arada olması. Gazetecilik açısından bagajının boş olması. Gazetecilik açısından herhangi bir kimsenin arka bahçesi, herhangi bir kimseye bağlı olmaması. Vicdanının söylediğini dile getirmesi. Fatih böyle biriydi. Biz tabii Fatih'le burada ondan önce de helalleşirken burada da söyleyeceğim. Bir kere en önemli şey kuruma hakkını helal et Fatih bizlere. Her zaman. Çünkü Evet. 10 yıl boyunca çok güzel kilometreleri birlikte koştuk. ya Doğan Çok ilk büyük konuşma bir- nasıl oldu? Çok büyük. Nasıl oldu ilk konuşmanız? Siz Hadi. bunu nasıl Evet, söyledi Vallahi Fatih? ben Temmuz başında karar verdim. Doğan abiye açtım. Herhalde 5-6 Temmuz filandı. Temmuz'un Ondan- başıydı. Ha, başıydı yani ama kararı vermiştim ben. Çok nettim yani. Net olmayı da seviyorum. Doğan abi inanmadı. Ben zaten aşağı yukarı bir 45-50 dakika konuştuk. Ben 5 dakika konuştum, 45 dakika Doğan abi konuştu. Ondan sonra... Bak onu da hesaplamış. Tabii canım herhalde. Ayın 20'sinden sonra tekrar konuşalım dedi ama yani ben söyleyecek bir şeyim kalmadı benim. Yani düşünsene 7 yıldır sabah haberlerindeyim. Ana haberdeyim. 3 yıl sabah haberi yaptım. Son 6 yıldır tartışmasız lider gidiyoruz biz. Ben artık son 2 sene reytinglere bile bakmıyordum. Arkadaşlarım biliyor yani ben kendimi tekrar etmeye başladım. Ekranda söyleyecek sözüm yoktu, kalmadı. Hep aynı şeyleri söylüyordum ve bıktım ya. Gerçekten yani aynı şeyleri tekrar etmek. Şimdi haberleri seyrediyorum. Onu söyledim Doğan abi. 3 aydır televizyon seyretmiyorum. Aynı yerde bırakmışım. Yani aynı şeyler ve rekabetsiz olmak Selçuk, rakipsiz olmak inan bana insanı boşluğa düşürüyor ve bir rakip arıyorsunuz kendinize. Bir rekabet edecek birisi arıyorsunuz ama yok. Size yetişemiyorlar. En yakın rakibinize fark atmışsınız çünkü arkadan geliyor haber merkeziyle birlikte. Yani Tahtaya vuralım mı? çok- Şöyle. bundan sonra da Bu o devam kadar edecek. zor bir şey ki. Çünkü bu ülke pek çok meslekte pek çok benim gibi sıradan insanı. Hepimiz Fatih, öyleyiz. Yani kahramanlığa zorluyor.
bütün bu Aslında ülkenin ne kadar yükünü işimizi yapıyoruz. omuzlarına almak Bak, zorunda bir gün kalıyor. bir şey İşimizi oldu. yapıyoruz. Bak bir gün bir şey oldu. Bu kararı verdikten sonra işte İzmir'deyim, yaşadığım yerdeyim. Bir tane erkek bir izleyici belli seviyor. Sen de tek başına muhalefetsin dedi. Ya ben böyle bir role bürünmek istemiyorum ki. Bu ülkenin muhalefet partileri var vesaire. Ben böyle bir misyonum yok benim. Ben haber sunan basit bir adamım. Haberi evet izlettirmeye çalışıyorum. Amacım bu. Ama o lafı söyledi zaten. Kopuyorsun. Ya diyorsun ya tekrar bir tartmaya başlıyorsun. Ben muhalefet değilim ki. Ve bir de en önemlisi Muhalefetin de muhalefetisin ya da. tabii ben ya Herkesin özgür bir muhalefeti. ortamda sesimi çıkartıyorum. Gayet Bu kadar tabii. yani. Bir de şu var Fatih, herkesin angaje olduğu, aktivist olduğu, dünkü yayında da söylediğim bir ortamda hiç önemli değil. Bu taraf o taraf, yoldaş, candaş, Aynı yandaş, yani, bitti. hepsini ayırt etmek için söylüyorum. Herkesin angaje olduğu, herkesin taraflı olduğu bir yerde tarafsız habercilik yapıyorsanız Ya kimileri zaten taraflı muhalif gibi görüyor abi algılanıyorsunuz. Oysa siz işinizi yapıyorsunuz, gazetecisiniz ve muhalif gibi algılanıyorsunuz. Doğan niye öyle algılanıyor biliyor musun? Şimdi dünyada şöyle bir mesele var. Bir kere yüksek siyasete boğulmuş durumda özellikle haber medyası. Bu yüksek siyasete boğulan haber medyasını zorlayan da buraya zorlayan da bir kere siyasi kadrolar. Hepsinin profesyonel iletişim kadroları var ve böyle manipüle ediyorlar. İkincisi bir kere kariyer gözünü bürümüş, kariyer tarafından gözleri nasıl diyeyim neredeyse kör olmuş. Onları Kariyer heveslisi gazeteciler var. Bunu çok gördük. Özellikle İkincisi, bu 3 haftada da Selçuk çok gördü. her şeyi çığırından çıkartmak isteyen bir okur izleyici kitlesi de var. Yani onlar müspet tarafından ya da doğru tarafından değil ki mesela tweetlerin, retweetlenen tweetlerin %70'i yalan. Bir de tabii bu arada yayıncılıktan başka işlere yönelen Çok önemli. efendim işte yayıncılar, patronlar, şunlar bunlar. Ya bu meseleyi içinden çıkılmaz bir hale soktuğu zaman işte o zaman kahramanlaşmak veya kahramanlık önünde bir seçenek olarak beliriyor ya da başka çare Vallahi kalmıyor. Selçuk ben hiç o duygulara falan girmedim ya. Ben Yo, ben senin için anladım, söylemiyorum. anladım, Sen son ha. derece rahatsın ve zaten bir tarz oluşturdun. Buna alternatif bir yol açtığın için zaten bu Ben böyle bir yolda açmak istemedim ha biliyor musun? Ama olur öyle, ama açılabilir. Yani Doğal olarak gelişti. keyifliyim şu anda. Yani ben sağlığımı önemsiyorum. Kafa sağlığımı, beden sağlığımı önemsiyorum. Yani rakipsiz olmak beni bunaltıyor gerçekten. Diğer taraftan zaman zaman evet iktidarın hedefinde oluyordum, medyasının hedefinde oluyordum. Yani ne kadar alıştım sadece tartışılır. iktidarın değil ki ben hatırlıyorum başka Yani başka olabilir. İşte kimselerin de hedefinde ama olduğunu. yani yılgınlık yaratıyor mu? Hayır. Ben korkak bir insan değilim ki. Ben cesaretli bir insanım. Ben sadece kendi gerçi içsel devrim çok önemli bir kelime bence. Yani o da bence hoş bir şey. Ben onu yapmak istedim. Yani neticede dingin yaşamak istiyorum. Ben her topa smaç, her topa smaç. her korkup topa smaç. kaçmadın Yeter yani. be Artık yani. Bu kadar. Peki, korkup kaçmadın yani. Peki kaç Yok kez be. görüştünüz? 2 kere telefon, bir kere de yüz yüze. Evet. Ağladık. Belki 3. Ağladık da. Son görüşme nasıl geçti? Ağladık orada. Gözyaşı döktük. Doğru. Ben döktüm. Ben de. Evet. Yani, Yani ağlaştık. Hatta böyle İstanbul'un çok önemli bir yerinde bir restoranda buluştuk. Tabii tanınıyoruz. Fatih tabii ekranda daha çok tanınıyor. Biz bakıyorlar tabii çevreden ne oluyor falan diye Selçuk. Kolay değil. Dediğim gibi güzel kilometreler koştuk. Fatih hem ekip anlamında, ekibin bir parçası anlamında hem televizyona, kanala, haber merkezine verdiği katkı anlamında çok önemli bir isim ve bana göre Türkiye'de Türkiye'nin medya tarihine geçmiş bir isim. Son 10 yılda büyük katkıları olan, ülkedeki katılımcı demokrasiye çok büyük katkısı olan bir isim. Sadece bize hakkını helal etmesi yani Fox'a ve Fox Haber'e hakkını helal etmesi değil, aynı zamanda yurttaşlara da hakkını helal etmesi lazım. Çünkü yurttaşların nefes alanıydı. Evet. Yurttaşlar 10 yıl boyunca izleyici Fatih'le bir nefes aldı. Ama burada sayesinde. Bak bunu bunu hiç kimse inkar edemez. Kendisi neler katlandı burada. Hepimiz yakın şahidiyiz, hepimiz. Çok şeyleri göğüsledi ve o göğüslediği çok şeyleri yansıtmamak için de elinden gelen her şeyi yaptı. Ben canlı şahidiyim yani. Yani yaşardı ama işte sen kendine sekte vurma, sen kendine şey yapma diye. Bunun da sorumluluğunu üstünüzde taşıyorsunuz. Yani sizin ağzınızdan çıkacak bir cümle
yani her şey olabilir. İşte geçen sene yaşadıklarımız. Üzülüyordum gerçekten o konularda. Yani ya benim yüzümden insanlar zarar görmesin. İşte bu Biz hep korkularımızla Aynen, yani- korkularımız bizi esir etmedi. Ya, Biz aynen öyle. evet çok doğru insanız. Önce gazeteci, önce insanız sonra gazeteci. Korkmuyor muyuz? Korkuyoruz. Tehdit edilmiyor muyuz? Ediliyoruz. Ama korkularımızın bizi esir almasına izin vermedik. Çok vermeyeceğiz de. Net. Bunu buradan herkese söylüyorum. Bu Fatih için de geçerli şu anda. Bizler için de geçerli. Ama dediğim gibi vatandaşları da hakkını helal etmesi çok önemli. Çünkü Türkiye'de bir nefes alanı oldu. Bagajı boş, omurgalı bir insan. Tabii. Ve ne mutlu bize ki Fox Mesela Haber ailesine, Fox ailesine yerine de gelen isim yine öyle bir isim. şöyle bir şeyler vardı. Ben ilk defa konuştum. Başka da konuşmam. Ben içe dönük bir adamdır. Yani Doğan Ya çok iyi ben de bilir öyleyim. abi. Ben konuşmayı pek sevmem. Doğrusu biraz Yani ketum öyle da bir arıyorlar insanım ama- falan. Ben hiç konuşmam zaten. Bu da son konuşmam olur benim. Şey diyecektim. Yani işte Doğan'la konuşurken orada üzüldüğüm konulardan bir tanesi. Evet yani Temmuz'un başında söyledim. Belki geç kaldım söylemek için. Yani o konuda kendisini üzmüş olabilirim. Defalarca da hakkını helal et diye de söylemişimdir Helal olsun. kendisine. Hatta dedi ya bize bir süre daha tanır mısın? Şöyle geçirdim kafamdan. Tamam abi sana bir süre daha tanıyayım. İyi de iyi. Ama ben kendi hayallerimi bu sefer gerçekleştiremeyeceğim. Yani yarın ne olacağımı bilmiyorum ki. Onu da yüzdüğümün farkındayım. 2 ayağını bir pabuca soktum. Kusura Yo biz bakmasın. editoryal. Ben bu Ya neler tarafında gösterdin şuydu. sen ya? Şöyle Vallahi kanal ve Fox Haber açısından editoryal çözüm her zaman bulunur. Bu benim için de, senin için de, Selçuk için de, içerideki arkadaşlar için de, bütün yöneticiler için geçerli. Kanalların sürdürülebilirliği vardır. Fakat benim oradaki şeyim Selçuk, Fatih'le diyalogumuzda henüz çok genç ve çok verimli bir çağında. Mesleğe, Türkiye'ye katkıları çok büyük. Kendisi öyle görmüyor açısından, abi. kendisi açısından kimse öyle görmüyor. biz öyle görüyoruz. Ve dolayısıyla emin misin kendi adına bir karar alırken? Çünkü burada bir de bu taraftan baktığında genel yayın yönetmeni olarak değil, aynı zamanda bir dostu, bir kardeşi olarak da bunu söyledim. Yani bunu öyle yönelttim. Yani sen bu kararı doğru aldın mı? Bunun mühendislik hesaplarını iyi yaptın mı diye söyledim. Çünkü çok önemli zirvede bırakmak ama tabii saygı duymak lazım. Yani önemli bir düşünürün güzel bir sözü var. Diyor ki insanın dünyada 2 doğum günü vardır. Bir doğduğu gün, bir de ne yapmaya ve ne olmak istediğine karar verdiği gündür. Fatih bana göre şu anda 2. doğum gününde. Evet. 2. doğum gününü kutluyor. Dolayısıyla da bundan sonrası teferruattır. Gerisi onun mutluluğudur. Aynen öyle. Bize ayağına taş değmesin, hakkını helal ol, et var demek ol, düşer. estağfurullah. Yalnız ben Sağ ol. tanıdıkça bir tehlike görüyorum. Şimdi ben de benzer biçimde davranıyorum. O beni de aşıyor. Şimdi biz mütevazı insanlarız. Fatih Portakal her haliyle bunu zaten sergiliyor. Buradaki 10 yıllık yayın hayatında da hep görüldü bu. Fakat bir arkadaşım bir gün bana dedi ki ya tevazunla böbürlenmek gibi saçma bir şey yapma. Şimdi bu tuhaf bir çelişki. Bir yandan da elbette o söylemeyecek. Fakat olağanüstü başarılı bir 10 yıl olduğu çok açık. Dolayısıyla dediğim gibi bu yoldan yürümek çok kolay bir şey değil. Yani öyle bir beklenti var ki yani şu anda herkesin 15 gündür bana söylediği beklenti çok yüksek. Şimdi bu beklentinin ne seviyede olduğunu ben görebiliyorum. Ve bunun karşılığını vermek, senin gibi vermek Ya ama yani çok zor, imkansıza yakın. Dolayısıyla başka bir şeyler yapmamız biz lazım. Selçuk eminiz. Neden eminiz? Çünkü dedim ya az önce bizim için geçerli olan şu taraftır. Bakın ben öğretmen çocuğuyum. Babam rahmetli ilkokul öğretmeni. Bize hep şunu söylemiştir anneme. Annem Neriman Şentürk. Neriman çocukların karnesinde sol tarafa bakma, sağ tarafa bak. Hayat bilgisi, Türkçe, matematik bunların hepsi hallolur. Burası öğretim tarafı. Diğer taraf eğitim tarafı. Nedir eğitim tarafı? Karnenin sağ tarafı nedir? Bugün medyada gazetecilerin karnesinin sağ tarafına baktığında bir, bagajın dolu olmayacak arkadaş. Kimseye angaja olmayacaksın. Bu ülkenin kurucu değerlerine, dün de söylediğim gibi Cumhuriyete, ebedi başkomutan Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyete sadık olacaksın. Ve kimsenin adamı olmadan muhalefetin, iktidarın sadece gazetecilik yapacaksın. Soracaksın, sorgulayacaksın ve saklamayacaksın. Bu Fatih için de geçerli, bunda da var ve sende de var. Bizim için karnemizin sağ tarafı doğru olduğu sürece Selçuk, hiç bunu gözünde büyütme. Biz her şeyin üstesinden geliriz. Fatih de geldi, sen de geleceksin, hep beraber de geleceğiz. Bunda hiç beis yok. Bunlar hiç baskı unsuru olmasın. Bir de- Elbette Fatih
çok önemli çıtayı bir yere getirdi. Tabii. Şimdi bize düşen görev kardeşimizin, arkadaşımızın o getirdiği çıtayı devam ettirmek. Bir de ne Çünkü biliyor Türkiye'nin musun? buna ihtiyacı var. Ya ekran samimi insanı arıyor gerçekten. Yani bu samimiyetsizlik içerisinde, bu yani doğalsızlığın içerisinde samimi insanı arıyor. Sen o samimiyeti verirsen arkadaş, yani sen de çok başarılı olacağına eminim zaten de iyi bir haber merkezinde çalışıyorsunuz. O yüzden ben bir sıkıntı görmüyorum. Çok da güzel olacağını düşünüyorum. Size de gerçekten yolunuz açık olsun. Ha ben de şey yapmayacağım yani çiftçi değilim ben onu da söyleyeyim. Yani Yılmaz abinin dediği gibi orada espri yapmış tabii de veya işte yandaş birkaç tane adamın dediği gibi ben çiftçi falan değilim. Ben toprağın ritminde yaşamaya Ama gidiyorum. böyle ara ara sanki böyle arada bir böyle tarladan, çiftçiden konuşacak bir şey. Yok abi yani ben çiftçiyim dersem saygısızlık yapmış olurum Anlıyorum, ailesine, anlıyorum. çiftçi, yurttaşa. Yani ben Ya o kadar az toprağın kaldık ki ritminde sana yaşamak ihtiyacımız istiyorum. var ama. Bak son Bak, 12 ama yılda bak son 12 yılda %48 azaldı Türkiye'de işte, çiftçi sayısı. bak ben ne yapıyorum? Sana Biz ne ihtiyacımız yapıyoruz? var. Eşimle birlikte ne yapıyoruz biz? Biz ata tohumu yapıyoruz mesela. Evet. Ata tohumundan yiyoruz, içiyoruz. Ha ben çiftçilik söylüyorum, 2 döneme kendim ekiyorum. Domates, biber, salatalık, patlıcan, biber yani neyse. Ben toprağın ritminde yaşamak istiyorum bu sene. Ne demek onu da açıklayayım. Yılmaz abi zannedersem veya diğerleri oradan esinlendiler. Toprak deyince çiftçilik yapacak. Hayır abi. Ben artık az önce söyledim ya her topa smaç vurmaktan yoruldum. Ya biraz şöyle karşılayayım, biraz manşet karşılayayım yani değil mi? Biraz dışarıdan seyredeyim. Ben sadece daha sakin, böyle mevsimlerin geçişini izleyerek, kimileri hala daha inanmayacak. Ya işte tehdit var. ondan İnanmıyorlar gitti, şu anda şundan gitti, bu- korktu kaçtı Var, ya da başka bir korktu, projesi kaçtı var. yani Hala şu anda öyle Neler öyle Selçuk, mesajlar geliyor. neler yani yok iktidar para verdi, yok korktu Evet kaçtı, ya. yok bilmem ne. Dün Vallahi burada bu- yayında da söyle. Ya izleyicilerimiz şu anda bizi izliyor. Buyuz biz ya. Yani şu anda ne konuşuyorsak kamera arkasında En da ilginç buyuz. senaryolardan Kamera bir önünde de tanesi buyuz ya. Yani En ilginç senaryolardan onu okudum. kendi meslektaşlarımız için de söylüyorum. Bak en ilginç senaryolardan biri 8 ay önce siz konuşmuşsunuz. Ya, Fox genel tabii. işte müdürleri falan konuşmuş. tabii. İşte Fatih'i gönderelim biz filan. Ya ben bu insanların Rütük ceza kestiğinde neler yaşadığını biliyorum. Yani Doğan'ın bana gelip Cengin gelip ya arkadaş sen moralini bozma. Sen iyi gidiyoruz. Sen dediğinde bir şey yok. Dediğimde bir şey yok zaten de. Ya ama nasıl mücadele verdiklerini biliyorum. Onun için burada diğer insanların söyledikleri değil. Yani burada işte Doğan Şentürk'ün ne söylediği, benim ne söylediğim önemli. Yani korkup kaçma yok. Efendim söyleyeyim senaryo yok. İşte şirket böyleymiş yok. Yok para vermiş yok. Öyle bir şey yok. Tarım yapacakmış çiftçi yok. Sadece ya biraz daha huzurlu ve şu sorunun yanıtı. Daha fazla nasıl mutlu olabilirim? Daha fazla nasıl mutlu olabilirim yanıtı benim için artık burası değildi. İzmir'di. O kadar. Bitti. Bitti gitti. Ya bunun dışında zaten yok ki başka bir şey. Bir senaryo yok, bir şey yok. Ya yıllardır tanıyor beni. Aynen Ya. Ne öyle. burnunun dikine giden adamım ben. O yüzden yani kimse senaryo uydurmasın ya. Ama ilginç Ya sen de belki inanmıyorsun şu anda. Yok. Ben inanırım. Ama İnan bak, ya, vallahi. benim Ben başında inanırım. Selçuk bir şey söyledi. Anneme gittim dedi. Dedim ki Fatih Portakal bırakıyorum. Yerine ben geleceğim. Ben öyle demedim, hayır. Böyle dedim, böyle bir teklif Evet. var. Ben Fatih Portakal'ın doğruya doğru ismini telaffuz etmedim o anda. Evet. Bana söylediği hiç onu duymadı. Fatih ne yapacak dedi. Tabii. Dedim yani teşekkür ederim anne, eyvallah, bravo. Çok Sağ- ellerinden Sağ ol. ellerinden öpüyorum. Sağ olsunlar, var Dolayısıyla olsunlar. ben orada mesajı Sağ olun, aldım. Sağ olun, sağ olun. Yani böyle doğrusu bu Türk televizyonlarında, Türk haber medyasında görülmemiş şeyler yaşıyorum ben de 15 gündür. Burada da onu yaşıyoruz şu anda, böyle bir bayrak Şık ve zarif. değişimi. Değil mi? şık Ne ve kadar zarif. Babali'de Ya bu ve bana bir şey medyada söylüyor. böyle bir şey var mı yani? Bu bana umut veriyor. Şimdi bizim bu ülkede sürekli seçerek kötü şeylerle uğraşıyoruz ve sürekli onlarla boğuşuyoruz ya. Ya bu ülkede iyi insanlar kötü insanlardan fazla. Ve zaten hayatta aydınlık karanlıktan güçlü, iyilik kötülükten güçlü. Şimdi bunlar bize bunu kanıtlayan anlar. Ama bu Doğrusu çok zor ben bir buna şey değil inanmak ki. isterim. Bir şey bu kadar çok zor basit. bir karar değil ki. Bu yani düşünsenize benim gibi düşünen çok insan var. Yani büyük şehirlerde çalışmak ailesi içerisinde işte çalışan, evine giden, para kazanmak zorunda olan ama kafasının bir köşesinde ya arkadaş şöyle ufak bir toprağım olsa da hele bu hastalık sürecinde, pandemi sürecinde gitsem de orada bir hafta sonu geçirsem de nasıl olur? Kendim bir şeyler yapsam filan, böyle bir doğaya dönüş, toprağa dönüş gibi birçok insanın kafasında var. Sizin de vardır, oradaki arkadaşım da vardır, Mümin'in de var, herkesin var, senin de vardır abi. Gayet Ya ben o imkanın ucundan yakaladım. O imkanın ucundan yakaladıysam
Ben ona tutunmak zorundayım. Ben bunu bırakmak zorundayım. Yani televizyonculuğu ama ara bilemiyorum ama o gitsin ya şimdi. Ben bunu tutunayım şimdi yani. Şimdi gerekirse bir telefon kadar uzağım. Yani bir bordo bulamacı zamanı filan hani bir şeyler yapmak lazım o ağaçlara. Ama siz ustasınız. Siz ustasınız. Ben Yardıma o bakımdan- geliriz Yo, ona. çok teşekkür Evet, ederim hemen valla geliriz. Selçuk valla. Senin Ne bilgini demek? toprak konusunda ben tahmin edebiliyorum. Aileden gelen bilgiyi. Çok teşekkür ederim. Peki. Vallahi bitsin istemediğim dakikalar bunlar. Vallahi. Ee, Mekanın sahibi sensin, yeni sahibi. Aynen Estağfurullah, valla ya. estağfurullah. 10 yıl sonra bu mekana konuk olarak Hiç girmek kimse- varmış. hiç Çok kimse- teşekkür ederim. Mekanın yeni sahibi. Ben Şimdi, başarılar diliyorum hocam size. Ama bir Gerçekten. şeyler Sağ olun. söylemen lazım. Son sözleri sen söyle ki ben ondan sonra Valla ben hep konuştuğun Jimmy'ye Jimmy'ye mi söyleyeceksin. söyleyeyim? bu Peki. arada. Arkadaşlar ben çok teşekkür ediyorum. 3 yıl sabah haberlerinde, 7 yıl ana haberdeydim. Ve 10 yıl boyunca gerçekten Fox Haber'de iyi şeylere imza attık. En başta da bir kez daha söylüyorum. Doğan Şentürk ve çalıştığım, beni rahatlatan insanlar sayesinde. Tek tek isim saymayacağım burada. Haber merkezindeki veya rejideki veya prodüksiyondaki arkadaşlarımı her birinin ismini saymam mümkün değil. Kapıdaki görevliden her türlü yemekhane hizmetini veren arkadaşlarımıza. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ve sizlere de ben çok teşekkür ediyorum. Ama benim ve ailemin böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Böyle bir sakinleşmeye, böyle bir dinginleşmeye ihtiyacı vardı. Kararı inanın zor vermedim. Sadece 2 gün konuştuk. 3. günün sonunda Doğan Şentürk'ü aradım ve ben dedim gitmek istiyorum. Beni azat et. Bilir cümlede burada. Estağfurullah. Sağ olsun, var olsun. O da evet uğraştı, çok uğraştı. Ama sonunda kararlılığımı da gördü. Ben bir kez daha, sevseniz de sevmeseniz de sevmek zorunda değilsiniz. Ama sadece bu ortamda özgür fikirlerimi paylaştığım için de çok şanslıyım. Bir şeyleri bırakmam gerekiyordu artık. Onu bıraktım. Yeni bir şeylere tutunmak zorundayım. Onu tutmaya çalışacağım. Bu tamamen bir gidiş midir yoksa bu bir ara mıdır onu da gerçekten bilmiyorum. Sadece kendi halimde kalmak istiyorum. Kendi halimizde kalmak istiyoruz. Ve böyle yaşantıdan da keyif alacağımı düşünüyorum. Zaten basit bir yaşantım vardı. O basit yaşantıma da aynen devam edeceğim. Şimdi sevgili Doğan Şentürk'e de bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşim sana da çok Biz teşekkür teşekkür ediyorum. ediyoruz. Estağfurullah. Hem kendi adıma hem Estağfurullah. haber merkezimiz adına. Estağfurullah. Hem Ya bir kanalımız şey daha adına. söyleyeyim mi abi? Size de çok başarılar diliyorum. İnanın ben sizin samimiyetinizi algıladım. Yani insanı anlayabiliyorum. Yani içten pazarlıklı insanı anlayabiliyorum. Ve sevmiyorum öyle tipleri. Ama sizden ben iyi bir enerji aldım. Bu haber merkezinde de büyük başarılara imza atacağınızı düşünüyorum. Çok da başarılı olacağınıza inanıyorum. Ki şanslısınız. Böyle insanlarla çalışıyorsunuz. Ben böyle insanlarla çalıştığım için de çok şanslıydım. Sizin de çok şanslı olduğunuzu görüyorum. Siz de temiz yüreğinizle iyi olduktan sonra bu bülten her zaman birinci gelir. Çok teşekkür Ve ederim. etkili olur. Allah utandırmasın. Sağ Amin, olun. amin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bunları- Konuk ettiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun abi. Evet, ben de gördüğünüz gibi her şey açık açık konuşuldu. Yani 3 haftadır 4 haftadır Selçuk'un dediği gibi senaryolar yazıldı, çizildi. Fatih'e bu yeni yaşamında başarılar diliyoruz. Sağ ol. Tekrar söylüyorum, ayağına taş değmesin Amin. Fatih. Hepimizin Hakkını hepimizin. helal et. Estağfurullah, sen de. Biz Selçuk Tepeli ile hafta içi Fox Ana Haber'de, hafta içi Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te Demokrasi Meydanı'nda, hafta sonu İlker Karagöz'le hafta sonu Çalar Saat'te, Gülbin Tosun'la hafta sonu Fox Ana Haber'de ve hafta sonları pazar günü gündüz kuşağında Merve Yıldırım'la benden söylemesinde yolumuza devam edeceğiz. Sapmadan devam edeceğiz. Bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim de bu. Şimdi kötü adam olmak tabii bana düşüyor. Yok, Çünkü yok öyle bir şey. artık bağlamamız lazım Tabii. filan. O O anlamda. kafamı pardon. şişirip Tamam, uyarıyorlar pardon. çünkü sürekli. O kulaktaki Dolayısıyla- sesi çok duyacaksın. abi. ya. Orada. Efendim o zaman çok teşekkürler. Estağfurullah. Biz Ee, teşekkür ederiz. Ben teşekkür Hakkını ederim. helal et Ne dediğim demek? gibi. Sağ olun. Estağfurullah. Dolayısıyla her türlü öğüdü de başımın üstünde. Estağfurullah. unutmayın. Sadece Kulağıma küpe- öneridir. Küpe yapıp Sağ olun. tutmaya sağ olun, çalışırım. Sağ olun. Sağ olun. Dolayısıyla ağırladığım için de burada Çok teşekkür ederim. bütün Ben bu de- sohbet için çok mutluyum. Ben de onur duydum. Bu söylediğin şeyleri taşımak benim için kolay değil. Rica ederim. Bunları hak etmek kolay değil. Bir Rica defa, ederim. onu Rica söyleyeyim. ederim. Rica ederim. Dolayısıyla çok teşekkür ederim. Rica ederim. Var olun. Sağ olun. Selçuk sana da hayırlı olsun. Hayırlı Eyvallah. olsun. İyi bir yayın dönemi diliyoruz. İyi ki geldin aramıza. Evet, iyi ki geldin. Birazdan İyi ki. söyleyeceğiz. Dışarıda beraberiz yine. Efendim şimdi tabii
birazdan tekrar birlikte olacağız. Başka küçük bir, ilginç bir görüntüyle filan. Bir reklam arası filan vermiyorum, yanlış anlamayın. Kendimden bahsetmeyeceğim dedim. Şimdi tabii burada çok çiftçilikten söz ettik. Ben biraz şizofren bir hikayeye sahibim. Köküm topraktadır. Ama epeyce Türkiye'de, dünyanın değişik yerlerinde siyaset okudum. Dolayısıyla biraz gevezelik edebilirim. Ondan korkuyorum dediğim gibi. Efendim işte Selçuk Tepeli profil yazdığınızda Google'a ne olup bittiğini benim hakkımda öğrenebilirsiniz. Bu arada bana arkadaşlar lafım bitmediği için sonunda, her bir yayının sonunda bir dakika ayırmaya karar verdiler. Ne o bir dakika? O bir dakikada ben söylemek istediğim bir şey söyleyeceğim. O söylemek istediğim şey bugün İstanbul Jazz Festivali. Efendim bu hafta devam ediyor. Ve Jazz Festivali 17'sine kadar sürecek. Muhakkak 17 Eylül'e kadar gidin. Çünkü Jazz Festivali, cazdan anlamam falan demeyin, kimse anlamıyor. Ben ilk Biennale gittiğimde bir eseri yemiştim. Bunun ayrıntısını sonra anlatırım yine. Ama caz Türkiye demek. Mesela efendim Aretha Franklin'den Keşan'ın Sarıköylü Deli Selim'ine kadar herkes caz yapar ve Türkiye cazda vardır. Amerika'daki cazı bile efendim Münir uzattık diyor arkadaşlar. O zaman ben keseyim şimdi. Buna da devam edeceğiz. Amerika'daki cazı nasıl biz yaptık diye. Şimdi efendim biz dışarı gideceğiz. Fatih Portakal'ın vedasını görüyorsunuz dışarıda. Ben de şimdi birazdan oraya gideceğim. Efendim genel müdürümüz Walt Disney Company Genel Müdürü Cenk Soner de kucak açanlardan biriydi. Kendisi orada ve aynı zamanda da oradaki küçük bu kutlamanın, bu görüntülerin veya bu vedanın arkasından Yasak Elma'nın yeni sezonu başlıyor. Onu da unutmayın.